Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Bu küçük kare motiflerini her türlü bebek battaniyesi, yatak örtüsü, koltuk şalı, masa örtüsü ya da runner gibi farklı alanlarda değerlendirebilirsiniz. Anlatımını yapacağım tığ işi karelerin yapım aşamasına geçmeden önce sizlere hemen ölçüsünü de göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi 8 santimetre ve modelin anlatımını yaparken Alize Cotton Gold iplikler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile desenin kurulumunu yapacağız. Hazırsanız haydi bu güzel motiflerin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir ve halkanın içerisine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, boşluğa 3 trabzan, 2 zincir ve aynı boşluğun içerisine son kez 3 tane trabzan yapalım. Yan yana toplam 4 tane ikili trabzan yapmış olduk. Bir zincir ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine yarım trabzan yapalım. Artırmaları daima köşeden yapacağız ve sıranın sonunda bu işlemi tekrar edeceğiz. 2 adet zincir. Burada ipimizi kopartalım ve bir sonraki renge geçiş yapalım. Ve yine herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. 2 adet zincir ve yapmış olduğumuz boşluğun içerisine 2 tane trabzan, 2 zincir, sonraki boşluğa geçiş yapalım. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapalım aynı boşluğun içerisine. İki zincir. Diğer iki boşluğa da burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman geçiş olduğu için 2 zincir, buradaki son köşeyi tamamlamak için 3 trabzan, 1 zincir ve ilk zincirin tepesine yarım trabzan yapalım. İki adet zincir, ilk boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan,
Diğer 3 köşeye de alt sırada yapmış olduğumuz gibi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapacağız. Fakat her köşe geçişleri arasında bu kez 4 zincir yapacağız. Tekrar 4 zincir ile köşeye geçelim ve aynı işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman yarım olan köşeyi tamamlamak için 3 tane trabzan ve bu renkle işimiz kalmadığı için 2 adet zincir yaparak ilk zincirin tepesine bu kez kaydırma yaparak sırayı tamamlıyorum. Bir zincir, ipi burada kopartarak beyaz renge geçiş yapacağız. Bir zincir yapalım ve herhangi bir köşeden ipi sabitleyelim. Burası aynı zamanda bizim ilk sık iğnemiz olmuş oldu. Bir zincir, yan yana alttaki 3 trabzanın tepesine 3 tane sık iğne yapalım. Buradaki büyük boşluğun içerisine sık iğne ve alttaki ikinci küçük boşluk ile birleştirerek aynı boşluğun içerisine 2 tane sık iğne ve tekrar büyük boşluğun içerisine bir tane sık iğne. Köşedeki 3 trabzanın tepesine 3 sık iğne. Boşluğa bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. 3 trabzanın tepesine 3 tane sık iğne. Ve bu kenarda yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını diğer kenarlarda, köşede yapmış olduğumuz işlemin aynısını ise diğer köşelerde tekrar edeceğiz. Son köşeye geldiğimiz zaman yine yan yana 3 tane sık iğne, boşluğa bir sık iğne ve arada normalde 2 zincir yapıyorduk. Bu kez bir tane zincir yaparak buradaki ilk zincirin tepesine yarım trabzan yaparak köşeyi
tamamlamış olduk. Şimdi tekrar devam edeceğiz. 2 adet zincir. Burası aynı zamanda boşluktaki birinci trabzanımız olmuş oluyor. Şimdi görmüş olduğumuz bütün ilmeklerin tepesine köşeye gelene kadar ikili trabzan yapacağız. Ve yarım trabzanı yapmış olduğumuz aynı boşluktan başlayalım. Köşedeki 2 zincir boşluğuna bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapalım. Buraları 3 zincirde yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü üst sırada sık iğne ile dolduracağız. Takip eden bütün sık iğnelerin tepesine köşeye gelene kadar ikili trabzan, köşe boşluklarında bir trabzan, 3 zincir, bir trabzan yaparak sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Sıra sonuna ulaştım. Son ikili trabzanları da birlikte yapalım. Boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan, 2 adet zincir ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine yarım trabzan yapalım. Son köşeyi de bu şekilde birleştirmiş olduk. Bir zincir ve buradaki ilk yapmış olduğumuz yarım trabzan boşluğundan başlayarak köşeye kadar bütün ilmeklerin tepesine sık iğne yapalım. Köşe boşluğuna 4 tane sık iğne. Ve takip eden bütün trabzanların tepesine köşeye gelene kadar sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Her köşeye toplam 4 tane sık iğne yapalım. Arkadaki ipleri de kirli bir görüntü oluşturmaması adına keselim. Sık iğneleri yaparak sıra sonuna kadar ulaştım. Son boşluğun içerisine de 4 tane sık iğneyi yapalım. Ve burada ipi kopartalım. İlmek belli olmadan buradaki ilk yapmış olduğumuz bir zincirin tepesinden tığı bu şekilde geçirelim. Şöyle yukarıdan da yapabilirsiniz. Bu ilmeğin içerisinden geçirdim. Ve şimdi yapmış olduğumuz son sık iğne ilmeğinin alt tarafından da tekrar ilmeği geçirdim. Görmüş olduğunuz gibi V'ler birbirine geçmiş vaziyette oldu. Bunu tekrar sık iğnenin arasından bu ipi arka tarafa alalım.
ve birleştirmeyi bu şekilde yapmış olduk. Bunu da tekrar ilmeklerin arkasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Ve böylelikle motifimizin tüm yapım aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.